Merhaba. Bu derinlemesine yolculuğumuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün masamızda oldukça teknik ama bir o kadar da büyüleyici bir konu var. Bilgisayar destekli üretim, yani CAM ve onunla birlikte çalışan CNC tezgahlarının dünyası. Evet, gerçekten büyüleyici bir alan. Elimizdeki kaynaklar da konunun kendisi kadar çeşitli değil mi? Bir yanda Siemens NX ve SolidCAM gibi dev yazılımların, hani o parlak broşürleri var. Diğer yanda ise son derece ciddi bir iş güvenliği kılavuzu, hatta hararetli bir Reddit tartışması bile buldum. Her açıdan ele alacağız yani. Aynen. Misyonumuz da basit, bilgisayardaki bir çizimin atölyedeki o soğuk, cansız metal bloğunu nasıl şekillendirdiğini anlamak. Bu sihirli yolculuğun tüm adımlarını ve tabii gizli tehlikelerini ortaya çıkarmak. Sihirli kelimesi aslında çok doğru çünkü bu teknolojiler sayesinde yani kaba döküm bir metal parçasından tutun da bir uçağın kanadındaki o milimetrenin binde biri hassasiyetindeki bir bileşene kadar her şeyi üretebiliyoruz. İnanılmaz bir hassasiyet. Kesinlikle. Aslında yaptığımız şey sanal bir fikre fiziksel bir beden vermek. Sanal bir tasarımdan elle tutulur bir gerçeğe köprü kuruyoruz ve bu köprünün ne kadar sağlam olduğu da tamamen sürece ne kadar hakim olduğumuza bağlı. O zaman köprünün ilk ayağından başlayalım, temellerden. Elimizdeki o iş güvenliği belgesinde harika bir karşılaştırma var. Diyor ki, bundan 50 yıl önce bir parçayı işlemek için torna, freze, matkap gibi bir sürü ayrı tezgah gerekiyordu. Ve her birinin başında ayrı bir usta, Evet, bir sürü farklı usta. Bugünse tek bir makina, yani CNC, bütün bu işleri kendi başına çok daha hızlı ve hatasız yapabiliyor. yani CNC, üretimin modern otomasyonla güçlendirilmiş hali diyebiliriz. Tam olarak bu. Kesinlikle. Ve o otomasyonun beynini, yani emirleri veren komutanı da CAM yazılımları. Hatta kaynaklardan birinde, ABA Teknoloji'nin makalesinde, bir CNC programlamanın 3 yolu olduğu söyleniyor. Üç yol mu? Evet, eskiden olduğu gibi satır satır kod yazabilirsin ki buna manuel programlama deniyor. Ya da işte modern yöntem olan CAM yazılımlarını kullanabilirsin. Günümüzde neredeyse herkes CAM kullanıyor tabii ki. Peki CAM tam olarak ne yapıyor? CAM, senin o 3 boyutlu tasarımını alıyor ve makinenin anlayacağı bir dizi harekete, yani takım yoluna dönüştürüyor. Anladım. İşte o takım yolları da meşhur G kodu oluyor, doğru mu? Hani makinenin alfabesi gibi bir şey. Aynen öyle, mükemmel bir benzetme. Makinenin şuradan başla, şu hızla ilerle, şu derinliğe in gibi komutları aldığı dil bu. Siemens'in broşüründeki o CAD/CAM CNC süreç zinciri tanımı bu yüzden çok yerinde. CAD/CAM CNC. Evet, önce CAD ile tasarla, sonra CAM ile nasıl üretileceğini programla, en sonunda da CNC tezgahı bu programı alıp fiziksel olarak üretsin. Kusursuz bir zincir. Anladım. Yani CAM bu işin beyni. Ama bildiğim kadarıyla tek bir beyin yok. Piyasada farklı oyuncular var. Elimizdeki kaynaklarda öne çıkan iki isim SolidCAM ve Siemens NX. Bunları birbirinden ayıran temel felsefe ne? Harika bir soru. Şöyle ki, tek yaz kaynağına göre SolidCAM'in en büyük gücü dünyanın en popüler CAD yazılımlarından biri olan SolidWorks'ün içinde yaşaması. Yani ayrı bir program değil, onun bir parçası gibi. Tam bir entegrasyon var. Bu da onu özellikle 2,5 eksen frezeleme gibi daha basit prizmatik parçaların işlenmesinde çok hızlı ve kullanıcı dostu yapıyor. Senin için havuzları, delikleri otomatik tanıyor, yani işini kolaylaştırıyor. Yani daha çok kutudan çıktığı gibi çalışsın, beni çok uğraştırmasın diyenler için ideal bir çözüm gibi duruyor. Bir bakıma evet, ama bu onun güçsüz olduğu anlamına gelmesin. İstersen her detaya, her parametreye de müdahale etmene izin veriyor. Bu esneklik onu çok popüler kılıyor. Anladım. Peki ya Siemens NX, o nasıl bir oyuncu? Siemens NX ise o bambaşka bir ligde oynuyor. Wikipedia'ya göre kökleri 1970'lerdeki Unigraphics'e dayanıyor. Yani arkasında 50 yıllık bir endüstriyel birikim var. Bu sadece bir CAM yazılımı değil, tasarım, üretim ve mühendislik analizini, yani CAD, CAM ve CAE'yi bir arada sunan dev bir platform. Reddit'teki bir kullanıcı da bu farkı çok güzel özetlemiş. Diyor ki,
SolidWorks daha sezgiselken NX özellikle büyük montajlar ve karmaşık geometriler için çok daha sağlam. Bir saniye, o sağlam kelimesi önemli. Burada kastettiği şey yazılımın çökmemesi, değil mi? Kesinlikle. Yani binlerce parçadan oluşan bir uçak motorunu tasarlarken programın hata vermesi felaket olur. Kesinlikle o. Sadece o da değil. O binlerce parçayı akıcı bir şekilde yönetebilmesi, en karmaşık yüzeyleri bile hatasız işleyebilmesi demek. Bu yüzden havacılık ve otomotiv gibi dev endüstriler standart olarak NX kullanır. Anlıyorum. Hatta ATA Engineering broşüründe akıl almaz bir iddia var. Özellik tabanlı işleme sayesinde programlama süresini %90'a kadar azaltmak mümkünmüş. %90 mı? Bu kulağa neredeyse sihir gibi geliyor. Nasıl yapıyor bunu? Yazılım, senin 3D modeline bakıp, burada bir delik var, burada bir cep var, şurada da bir yuva diye kendisi anlıyor. Sonra da bu geometrilere en uygun işleme stratejilerini ve takımları otomatik olarak atıyor. İnanılmaz bir zaman tasarrufu. Kesinlikle. Ama bence NX'in asıl gücü G-kodu tabanlı simülasyon yeteneği. O ne demek tam olarak? Şöyle ki, çoğu yazılım kendi oluşturduğu teorik takım yolunu simüle eder. NX ise bir adım ileri gidiyor, makineye gönderilecek olan nihai G kodunu oluşturup o kodu simüle ediyor. Yani tezgahın ne yapacağını birebir görüyorsun. Bu müthiş bir şey. Yani programı tezgaha göndermeden önce alabileceğin en gerçekçi ön izleme demek. Olası bir çarpmayı veya hatayı daha en başından sanal dünyada yakalıyorsun. Tam olarak bu. Sanal dünyada telafisi saniyeler süren bir hata, gerçek dünyada on binlerce liralık hasar demek olabilir. Teoride kulağa harika geliyor. %90'a varan zaman tasarrufu, ultra gerçekçi simülasyonlar. Ama atölye ortamında yani gerçek bir parçayı işlerken bu otomasyon her zaman işe yarıyor mu? Elimizdeki Ahmet Murat Pınar'ın YouTube videosu bu konuda ilginç bir noktaya değiniyor gibi. Evet, o video çok önemli bir detayı yakalıyor. Eğitmen, NX'in Planar Mill operasyonunu anlatırken bunun eski, manuel ve hataya açık bir yöntem olduğunu söylüyor. Madem otomasyon bu kadar iyi, neden hala bu yöntemlere ihtiyaç var? İşte bu, tecrübenin yazılıma üstün geldiği o aha anlarından biri. Bazen yazılımın otomatik olarak oluşturduğu takım yolları ustanın istediği yüzey kalitesini vermeyebilir. Belki takımın bir köşeye giriş açısını beğenmez, belki de daha verimli bir yol biliyordur. Anladım. Otomasyon harika bir başlangıç noktasıdır ama son sözü genellikle tecrübe söyler. Operatör ipleri eline almak isteyebilir. Videodaki örnekte tam olarak bunu gösteriyor sanırım. Eğitmen önce 20 milimetrelik bir takım seçiyor ama Evet. simülasyonda bir bakıyor ki takım işleyeceği cebe sığmıyor. Hemen 10 milimetrelik takıma geçiyor. Küçücük bir an ama simülasyonun neden lüks değil mutlak bir zorunluluk olduğunu kanıtlıyor. Kesinlikle. Ve videoda asıl önemli olan profesyonellerin bildiği ama acemilerin atladığı bir ipucu var. Kapalı bir cebe yani dört tarafı duvarla çevrili bir alana bir freze takımını matkap gibi doğrudan daldıramazsın. Neden? Çünkü frezenin ucunun merkezi kesme yapmaz, anında kırılır. Yazılım bunu engellemek için genellikle helisel yani tirbuşon gibi dönerek aşağı inen bir hareket oluşturur. Yani yazılımın o süslü helisel hareketine bile tam güvenmemek gerekiyor. Atölye tecrübesi burada devreye giriyor anlaşılan. Aynen öyle. Yazılım takımını korumaya çalışır ama tecrübe hem takımı korur hem de sana zaman kazandırır. Profesyonel yöntem şu, önce o cebe bir matkapla küçük bir pilot delik delersin. Sonra cam programında frezeleme operasyonuna dersin ki bu cebe girerken benim önceden deldiğim şu noktayı kullan. Böylece takım hiçbir strese girmeden rahatça deliğe girer ve kesmeye başlar. Bu küçük detay profesyoneli amatörden ayıran şeylerden biridir. Kırık bir takım en iyi ihtimal tabii. Bir anlık dikkatsizlik veya tecrübesizlik çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bu da bizi kaynaklar arasındaki en ciddi belgeye, iş güvenliği kılavuzuna getiriyor. Altı çizilen ilk kural çok net. Neymiş o? Bu tezgahları sadece özel eğitim almış yetkili operatörler kullanmalı. Ve belgede acı bir gerçek belirtiliyor. Kazaların çoğu aceleyle veya ben bu işi hallederim diyen eğitimsiz personelin makine başına geçirilmesiyle oluyor. Korkunç bir durum. Bir diğer altın kural da operatörün sürekli tezgah başında durması. Programı başlattım, o kendi kendine bitirir varsayımı bir felaket senaryosunun başlangıcı olabilir. Her an beklenmedik bir şey olabilir.
Makinenin kendisinde de hayat kurtaran donanımlar var. Mesela her yerde olan o büyük kırmızı acil stop butonu. O buton, tehlike anında her şeyi, tüm sistemi anında durdurur. Ve bir diğeri de tezgahın kapaklarındaki emniyet switchleri. Kapak açıldığında makine duruyor. Ayna. Ve belgede çok net bir ifade var. Bu switchler hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamalı. Maalesef atölyelerde zaman kazanmak için bu sensörlerin arasına bir şey sıkıştırıldığını, yani köprülendiğini duyuyoruz. Bu resmen kazaya davetiye çıkarmak. Eşdeğer, kesinlikle eşdeğer. Bir de kişisel önlemler var. Yüzük, kolye, kravat takmamak gibi. Dönen bir aksama saniyenin binde birinde takılabilecek herhangi bir şey, düşüncesi bile korkunç. Kesinlikle. Bolo elbiseler, uzun ve toplanmamış saçlar, bunların hepsi ölümcül riskler. Bir de genellikle gözden kaçan bir tehlike var. Talaş. Talaş mı? Evet, işlem sırasında ortaya çıkan o metal kıymıkları hem çok sıcak hem de jilet gibi keskindir. Asla çıplak elle dokunulmamalı. Temizlemek için her zaman bir fırça veya kanca kullanılmalı. Bütün bunlar kulağa hem çok güçlü hem de açıkçası biraz korkutucu geliyor. Bu alana girmek, bu yazılımları öğrenmek isteyen biri için seçenekler neler? Elimizdeki makine portalı ilanına göre 30 saatlik online bir Siemens Annex eğitimi için 4.500 TL ile 9.000 TL arasında bir bütçe ayırmak gerekiyor. Bu profesyonel bir yol tabii. Ama bir de tamamen ücretsiz ve yasal bir yol var ki bu harika bir haber. Öyle mi? Evet, CAD/CAM yazılımları blog yazısında belirtildiği gibi Siemens'in kendisi öğrencilere ve meraklılara yönelik ücretsiz bir NX öğrenci sürümü sunuyor. Ücretsiz olması harika. Peki bir bit yeniği var mı? Kısıtlamaları neler? Elbette var. Ticari kullanımı engellemek için tasarlanmış akıllıca kısıtlamalar. Birincisi, bu sürümle kaydettiğin her dosyada kocaman bir Student Edition filigranı, yani damgası oluyor. Anladım. Ticari olarak kullanılamaz yani. İkincisi, bu dosyaları ticari sürümde açamazsın. Yani bir şirkete yollayamazsın. En önemlisi CAM tarafı. Orada durum ne? O G kodunu alabiliyor muyuz? En kritik kısıtlama da o. Takım yollarını oluşturabilirsin, simülasyonunu yapabilirsin, yani öğrenmek için gereken her şeyi yaparsın. Ama tezgahta kullanacağın nihai G kodunu, yani post çıktısını alamazsın. Yazılım buna izin vermez. Amaç tamamen öğrenme odaklı yani. Aynen öyle. Amaç çok net. Öğren, kendini geliştir ama bununla para kazanamazsın. Bence öğrenmek isteyen biri için son derece adil bir yaklaşım. O zaman toparlayacak olursak, modern imalat aslında tasarım, yani CAD, programlama, yani CAM ve fiziksel makine, yani CNC arasındaki çok hassas bir dengeye dayanıyor. Zincirin bir halkası zayıfsa bütün sistem çöküyor. Kesinlikle. Ve bu denge içinde yazılım seçimi en iyisi hangisi sorusuyla değil, benim görevime en uygunu hangisi sorusuyla ilgili. Reddit tartışmasında da gördüğümüz gibi daha basit ve hızlı işler için SolidCAM gibi sezgisel bir araç harikayken havacılık gibi karmaşık yüzeyler, büyük montajlar ve mutlak sağlamlık gerektiren endüstriyel üretim için Siemens NX gibi bir güç merkezi öne çıkıyor. Yani her işin kendine göre bir aracı var. Ta olarak. Ama şunu asla unutmamak lazım, en güçlü yazılım bile insan faktörünün yerini tutamaz. Eğitim, dikkat ve mutlak güvenlik bilinci, başarılı ve en önemlisi kazasız bir üretimin anahtarı bunlardır. Bu bölümde hep malzemeyi kesip çıtararak şekil veren, eksiltmeli imalata odaklandık. Peki, bu öğrendiğimiz CAM prensipleri, takım yolu mantığı ve özellikle güvenlik önlemleri, karmaşık metal parçaların tozdan katman katman üretildiği eklemeli imalat, yani endüstriyel 3D baskı dünyasına nasıl uyarlanabilir? Ya da o dünyada ne gibi farklılıklar gösterir? İşte bu, üzerine düşünülecek bir sonraki ilginç konu.